Herkese merhabalar. Bugün sizlere nikel alerjisini anlatmak istiyorum. Nikel deyip geçmeyelim. Kadınların neredeyse 5'te birinde nikel alerjisi var. Özellikle nikel alerjisi nikel içeren küpelere veya takıların takıldıktan sonra takılan yerde kızarıklıkla kendini gösteren, kaşınmayla kendini gösteren bir durum. Peki bu nikel alerjisi nedir? Neden olur? Risk faktörleri nelerdir? Nasıl teşhis konulur? Ve tedavisi nasıl yapılır? Bütün bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Nikel alerjisi deyince nikel içeren bir maddenin vücudumuzda anormal bir tepki vermesine biz nikel alerjisi diyoruz. Peki nedir belirtileri? Özellikle nikelin temas ettiği yerlerde, küpe takıyorsak takılan yerde, saat takıyorsak saatin olduğu yerlerde kaşıntı, kızarıklık şeklinde kendini gösteren bir tablodur. Ve özellikle bazen gözlüklerin çerçevesinde de nikel olabiliyor. Paralarda olabiliyor, özellikle dizüstü bilgisayarlarda olabiliyor, cep telefonlarında olabiliyor. Birçok şey nikel içerebiliyor. Ayrıca bazı besinler de nikel içeriyor. Örneğin kuru yemişlerde, baklagillerde, domateste, kakaoda, balıkta, deniz ürünlerinde özellikle nikel içeren gıdalardır. Bu gıdaları tükettiğiniz zaman da vücudunuzda kaşınma, kızarma ile kendini gösterebilir. Peki kimlerde daha çok oluyor? Eğer ailede nikel alerjisi olan birisi varsa veya piercing takıyorsanız, küpe takıyorsanız, yani bir nikel içeren takı takanlarda daha çok görülüyor. Kadınlarda daha çok görülüyor. Neredeyse 5 kadının bir tanesinde nikel alerjisi var. Bunları kullanıyorsanız o zaman yine nikel içeren takıları kullanıyorsanız demek ki nikel alerji riskiniz fazla demek. Ama genetik eğilim tabii ki önemli. Ailede birinde nikel alerjisi varsa sizde de olma şansı biraz yüksek oluyor. Bunun dışında nikel alerjisinin teşhisi nasıl konuluyor? Demek ki nikelle alakalı belirtileriniz var, nikel alerjisiyle alakalı. Teşhis koyduracaksınız. Bunun için çocuklarda 18 yaşına kadar çocuklarda çocuk alerji uzmanları, 18 yaşın büyüklerde de yetişkin alerji uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve test yapılması gerekiyor. Nasıl test yapılıyor? Yama testi kullanılıyor. Sırta yapıştırılan nikel maddesinin yapıştırılan yama testiyle anlaşılıyor ve 2 gün sırtınızda kalıyor. 2 gün sonra o yapıştırılan yerde oluşan kabarıklıklarla teşhis konuluyor. Ve eğer nikel alerjiniz varsa o zaman nikel içeren takılardan uzak durmanız, nikel içeren diş implantları veya diş malzemeleri kullanmamanız, bunun yanında nikel içeren gıdalardan da uzak durmanız alerjiniz açısından faydalı olacaktır. Özellikle tedavide de nikel içeren gıdalardan özellikle uzak durması önemli. Bunun için de alerji diyetisyenlerinden de diyet alabilirsiniz. Tabii ki diyet listesi alabilirsiniz. Çünkü kaçınılması gereken gıdalar önemli. Özellikle kuru yemişler, bunun dışında yer fıstığı, baklagiller, domates, buğday, bunlar da özellikle oluyor. Balıkta, deniz ürünlerinde oluyor. Bu gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Kakaoda da oluyor, çikolatada bile oluyor, çaylarda oluyor. Yani birçok maddede nikel içerebiliyor. Bu sebepten dolayı bu gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Ve özellikle kaşınan bölgelere tedavi amaçlı bazı kremler verilmesi gerekebiliyor. Antihistaminikler kullanmak gerekebiliyor. Bazen çok ciddi vakalarda da kortizon kullanmak gerekebiliyor. Sonuç olarak nikel alerjisi önemli bir durumdur. Kadınların 5 kişiden birisinde nikel alerjisi olabiliyor. Bazı gıdalarda da olması nikel alerjisini tetikleyebiliyor. Teşhis açısından yama testiyle konuluyor. Alerji uzmanları tarafından değerlendirilip diyetleriniz hazırlanarak tedavi edilmesi mümkün olan bir durumdur. Ve diş implantlarında özellikle diş malzemelerinde de nikel içermeyen malzemelerin kullanması da çok önemli oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.